quando la disperazione e lo sconforto. Hızımı alamayıp öğleden sonra da devam etmişim. Şimdi fark ettim. Videoyu 2 bölüm yapmaya karar verdim o yüzden. Bu da girişi olsun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık ama? Önceki videoyu bir şekilde izlemediyseniz eğer ve tesadüfen kendinizi burada bulduysanız, önceki videoda bahsetmek istediğim şöyle bir şeydi genel hatlarıyla. Ben neden hep ertesi gün iş yerinde ne kadar iyi bir durumda olacağımı düşünerek yaşıyorum. Buradan başka bir yere bağlayacağız sonrasında da. Hatta ilk kısmını işlerken az önce bir düşündüm. Belki de önemli olan, belirtmem gereken kısım benim bunu her gün yapıyor olmam. Hani böyle şey değil. Yoğun dönemler olur dersin ki evet bu hafta birazcık önemli iş yerindeki performansım. Ve ona göre işte birazcık daha az dışarı çıkayım, dışarıda vakit geçirmek yerine sakince evde oturayım, dinleneyim evde geçirdiğim zamanlarda ki iş yerinde enerjim tam olsun vesaire. Benim bütün yılım böyle. Bir pazartesi günü de böyle, bir çarşamba günü de böyle, bir cumada, cumartesi de çalıştığım 6 gün boyunca sürekli kendimi hani bugün ne yaparsam yarına sabaha mutlu normal bir insan olarak kalkabilirim ve gün içerisinde kimseye küfretmeden sakince kendim için, dünya için verimli bir insan olabilirim diyerek geçiriyorum. O yüzden bu iş bu kadar uzadı zaten. Hani öyle herhangi bir gün değil. O gün de zaten bir gün değil. Ben konsere gitmek istediğim gün büyük bir olay olmuş. Ben normalde sürekli konserlere giden bir insan olsam, elimin altında sürekli böyle fırsatlar olsa derim ki o cumartesi günü önemli bir gün. O hafta çok ayrı ayrı bir hafta olacak. Yeni bir arkadaşımız işe başlıyor. Bir arkadaşımız aramızdan ayrılmış oluyor. Herkes için yoğun bir hafta. O hafta birazcık sakin kalayım. Başka bir şeylere odaklanmayayım. İşime odaklanıp sakince orayı ilerletmeye çalışayım diye. Yani sürekli her şey aynı anda olur. O yüzden aralarda böyle girinti çıkıntıları fark etmek bazen zor olabiliyor. Neyse. Buyurun devam. İş gününü tamamladım. Yanlış anlaşılmasın kayıtlarına geldim. Yani yanlış anlaşılmasın. Bu belayı başıma ben açtım zaten, hani onun farkındayım. Başıma gelecekleri de biliyordum daha en baştan beri. Hani belki her değişen iş yeriyle acaba bir şeyler daha iyi olur mu diye düşünüyorum ama ben aynı insanım. Ben değişmediğim sürece şartların değişmesi hani belli noktalarda beni rahatlatıyor ama bu stresin çoğunu zaten kendi kendime yapan benim. Mesela yani yıl içerisinde belki birkaç gün dışında yavaşlama fırsatın olmayan bir iş benim için. Şimdiye kadar çalıştığım yerlerde hep öyle oldu. Her zaman önceden bahsetmiş olabilirim, hani insan eksik çalıştırıyor oldukları durumlar çok oluyor. Hani iş yükünün çalışan kişiye oranı çok fazla oluyor. O yüzden hiçbir zaman yapılacak iş eksilmiyor. Bazen o kadar peş peşe koymak zorunda kalıyorsun ki her şeyi, hani hataya hiçbir şekilde yer yok. Herhangi bir şekilde vakit kaybedemezsin. Bir şeyi yanlış yaparsan ikinci bir kere yapacak vaktin yok. Sınırlamıyorlarsa çalışma saatlerini, üstüne paranı da veriyorlarsa her ekstra saatinin, ona göre diyebilirsin ki tamam bir şey yanlış gittiyse onu tekrar yaparım. Kendi hayatımdan kaybediyor olurum. Hani 2 saatimi daha kaybederim belki öyle bir şey için diye. Yani belki de söylemek istediğim şu daha çok. Hiçbir gün işe giderken o gün kendimi kötü hissedecek hakkı görmüyorum. Çünkü biliyorum ki yorgun olursam ya bir şeyler yanlış gidecek. Yani deneyimle, yani öyle olacağından değil tabii ki, çok güzel her şey yolunda da gidebilir de birazcık daha dikkatsiz oluyorum. Bir yerlerimi çarpıyorum sürekli yoldan geçerken. Tepsilerle kendime zarar veriyorum. Ellerimi kesiyorum. Dik durmaya enerjim olmuyor. Belim ağrımaya başlıyor falan. Hani böyle şeylere birbirini takip ediyor öyle durumlarda. O sıkışıklık içerisinde, o tempo içerisinde öyle bir modda çalışmak istemeyeceğim bir şey. Belki de bunun sıklığı benim için önemli olan olmalı ve bu muhabbeti ilk defa yapabiliyorum çünkü yıllar sonra ilk defa gerçekten çalışırken beni çok sıkmayan, hani psikolojik olarak üzerimde çok abartılı bir baskısı olmayan bir yerde çalışıyorum ve böyle olasılıklar gelmeye başladı aklıma. Çünkü beni esas yoran zaten iş. İş dışında çok başka bir şey yapmıyorum. En azından yorucu bir şey yapmıyorum. Ertesi gün yorgun hissediyorsam zaten bir önceki günün bütün o baskısı, yoğunluğu, hareketi yüzünden olmuş oluyor. Bu aralar ilk defa işte bunu düşündüğüm gibi diyorum ki neden kendim için bir şey yapıp yorulmayayım? Belki işte 3 ayda bir. Kaç kere bir cuma akşamından konsere gidip cumartesi sabah işe gelme planı yaptım şimdiye kadar acaba? Zaten hani cumartesi pazar çalıştığımı varsayıyorum her seferinde.
Diyelim ki bir izin günüm belliyse, herhangi bir etkinlik varsa ona denk getirmeye çalışıyorum. Hafta içi bizim şehirde, İtalya'da normalde altyazılı çok fazla gösterilmiyor. Büyük şehirde öyledir de belki dublaj yapıyorlar. Çok güzel takvimleri var. Belli dönemlerde yeni popüler filmleri altyazılı da gösteriyorlar falan. Çoğu saat 9.45'te başlıyor mesela. 9.45'te başlıyor diyor. Hiçbir zaman yarım saatten önce girişi yapılmıyor. İçeride insanlar anca oturuyor, reklamlarda vesaire. En az 10 çeyrek falan gibi başlıyor ve 2 saat süren bir film için mesela işte ne bileyim gece yarısı eve döneceğimi hayal ederek diyorum ki ondan sonra sabah 5'te kalkacağım, gece sadece 5 saat uyuyacağım. Niye böyle bir şey yapayım kendime? Ve film izlemeye gitmiyorum mesela. Yani önceki günlerde zaten yorgun olup da o saatlerde, akşamları o saatlerde film izlerken uyuyakalıyor oluşumu şimdilik bir kenara bırakıyoruz. Enerjili olduğum günler oluyor çünkü. Ya da başka bir şey yapsam, o sırada aktif konuşuyor olsam, bir şeylerle uğraşıyor olsam, belki birazcık daha ışık olsa ortada, hani uyarıcı bir şeyler olsa belki ayakta kalabileceğim ama karanlık bir ortamda sakin bir film vesaire mümkün değil, ayakta kalamıyorum. Her neyse, yani bu bile en basiti. Şehrinden ayrılmadan 15 dakika ötedeki sinemaya gidip 2-3 saat takılıp geri geleceksin. Sadece gece yarısı dönmem gerekecek ve üzerine işte 4,5-5 saatlik uykuyla tekrar işe gitmem gerekecek diye kendimi strese sokuyorum mesela. Böyle bir şeye gerek olmamalı, değil mi? Buraya varmaya çalışıyorum yani. İtalya'ya geldiğimden beri çalıştığım ortamlarda hani bu şekilde söylemesi birazcık piçlik gibi geliyor kulağa ama kendimden başka güvenecek hiç kimsem yoktu. İş yerindeki işlerin toparlanmasını, tamamlanmasını istiyorsam, ürünleri sıfırdan belli bir yere getirilmek istiyor, aynı zamanda çalıştığım alanı temiz tutmak istiyor. Yani işimi layıkıyla mantıklı bir insan olarak yapıp oradan çıkmak istediğim noktada kendimden başka güvenecek bir kişi daha yoktu içeride bana yardımcı olan. O yüzden sürekli o döngü içerisinde yaşıyordum. Hani ben yarın bu işi bitiremezsem yine bana kalacak. Ya ertesi güne ya o günün öğleden sonrasına vesaire ve şu anda ilk defa son işte birkaç aydır çalıştığım ortamda böyle bir durumda kaldığım zaman yanımdaki insanların bana yardım edebileceğinden eminim. Ve bunu yaşamayalı bayağı uzun zaman olmuştu. O duygu çok acayip. Çünkü her ne kadar işler yoğun olsa da başka birinin senin yaptığın işin elinden tutabilecek olması, senin başka birilerine yardım edebilecek olman. Hani orada bir anda herkes ben işimi bitirdim gidiyorum gibi davranmayacak. Bir şey arttıysa, bir şey hani ben diyelim o gün kendimi çok iyi hissetmedim ve gerçekten çok kötüydüm. Birazcık daha yavaş çalışıyorum gibi. O ama tövbeler olsun, asla olamaz böyle bir şey de. Yani hani kimse gelip bana ya sen de biliyoruz dün akşam dışarı çıktığını, şu anda da bunun cezasını çekiyorsun falan gibi bir tavırla gelmeyeceklerinden eminsin ve onun yerine işi bitirmek için hep birlikte çalışma ruhu var içeride. Buna dayanarak sadece rahat olabildiğimi düşünüyorum bir taraftan da. Hani yine de bir şey yapmıyorum ama yapabilirdim de, hani akşam geç gideyim mesela, bugün olduğu gibi dün akşam çok partiledim. Bugün hani hep birlikte bir cumartesi günü bir çıkmak istiyoruz ama hiç kimsenin hali yok. Zaten hafta boyunca çok yorulduk vesaire. Böyle bir grup halinde hızlıca bir şeyleri bitirmeye çalışıyorduk vesaire. Her neyse. Esas söylemek istediğim neydi? Bu gitmek istediğim konsere dayanarak sadece şu yorumu yapmak istiyorum. O gün konserin ertesi günü olan cumartesi sabahı yanımızda ilk defa ikinci gününü yaşayan, neredeyse ikinci ya da tabii ikinci gününü yaşayan yeni bir çalışan olacak. O yüzden ona güvenemeyeceğim diye sadece çok stres olmuş olacağım. Ama galiba gideceğim. Bunu yapacağım. Bakalım nasıl olacak.